Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. İpek, değerli kardeşim, değerli İpek. Hoş geldin yayınıma. Ünlü astrolog, ünlü Merhabalar astrolojinin efendim. prensesi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Bilal abicim, iyi misiniz? İyiyim. Hep seni soruyorlar. Vallahi seni soruyorlar. İpek Canbulat. Teşekkür ederim Bilal abi. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ben de onları çok seviyorum. Bana da özelden yazıyorlar. İpek Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Bu Afra ile Mert'le alakalı sorular oluyor. İşte ne olur İpek Hanım bize yardımcı olun bu konuda. Evlensinler istiyoruz. Keşke dedim, yani elimde öyle bir imkan olsa da yapabilsem ama bilmiyorum, işte Allah bilir yani. Ah İpek Canbulat, sen her şeyi bilirsin de. Ama Arka geçen parça hafta anlatır. sadece şunu bildiğime inandım. Geçen haftaki bir yayınımızda sizinle Onur'un yerine yapmıştım cumartesi günü yayında. Doğru. Demiştim ki ayın 26'sı hiç iyi olmayacak hiçbirimiz için. Böyle gökyüzü de biraz karışık olacak dedim. Hatta o gün Uranüs, Ay ve Neptün kavuşumu vardı, hatırladınız mı? Evet. Siz bana sormuştunuz, bugün dediniz gülen adam yüzü var dediniz. Ama Evet. dedim bekleyin görün ayın 26'sı itibarıyla dedim. Bugün itibarıyla, yani dün itibarıyla, bugün 27'si, kafalarımızda bir karışıklık, bir sıkıntı, bir üzüntü, kaygılarımız, ne bileyim işte çok istediğimiz şeylerin, arzuladığımız olayların olmaması birazcık gerçekten sıkıntı veriyor bize. O yüzden dolayı da bugünü ne dedim size, ayın ikisine kadar böyle gidecek. Kafanızda soru işaretleri varsa bunların üstesinden gelebilirsiniz. Biraz daha olumlu düşünün. Biraz daha enerji yapın kendi kendinize. Dualarınızı ağzınızdan ihmal etmeyin. Tevekkül edin. Göreceksiniz, her şeyin üstesinden geleceksiniz. Bu dünden beri kafa karışık. Bende de var, yaşıyorum. Özellikle de toprak burçları ilgileniyor. Yani bundan Boğa, Başak ve Oğlak etkilenecekler. Söylemiştim geçen hafta. Evet, millette bir durgunluk var. Bu sebebi Bilal bu abi, mu? böyle bir şey olamaz. Gerçekten gökyüzü doğru söylüyor, biliyor musun? Bizim yani gerçekten aslında bize bir pusula gibi. Bugün hiç ummadığım bir arkadaşım beni aradı. İpek, ben hiç iyi Evet. değilim. Ki bu enerjinin üzerine dahası ötesi berisi yok. O kadar inanır, inançlı. Ne oldu dedim. Kafam çok karışık. Hiç sorma, hayat çok kötü falan. Sonra özelden konuştuk tabii de benim bütün dediklerim doğru çıktı. Yani gökyüzü gerçekten, o da çünkü Oğlak Burcu. Gökyüzü onu bayağı bir olumsuz yönde etkiledi. Etkiledi. Andorra'dan Deste Andorra. Emiguella Banu, teşekkür ederim 7447. canımın içi. Welcome. Sağ ol bir tanem. Welcome Andorra. Deste Andorra. 7447 Andorra. Çiğdem Hanımcığım, ilgileneceğiz. Çiğdem. Merak etmeyin. Bugünkü program çok dolu. Bir iki konuyla geçiştirmeyeceğiz. Bayağı bir dolu ve çok da güzel olacak programımız. O yüzden dolayı da takipte kalın. Sadece Afra ile Mert'ten ibaret değil bu program diyorum. Bana kızıyorlar ama. Aman kızmayın ya, kızmayın. İpek Hanım Kızmayın, daha bir sana sürü haberler kızıyorlar. var, bir sürü konular var. Kızmayın. Konumuz Şimdi olmakla alakalı değil. Teşekkür ederim. Sağ ol Ümrancığım, canım benim. Caner ünlü yok mu? gelir birazdan Caner. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar şarkıcı Hadise'den, ünlü şarkıcı Hadise'den özür diledi. Peki ne dedi? Neden özür diledi? Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ı Hadise mahkemeye vermişti. Hakaret etmişti Hadise'ye. Evet, Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'la ilgili katıldığı bir programda, YouTube programında ilginç bir anısını anlatmıştı. Ve Sinan Akçıl'ın işte cep telefonunda üstsüz kendisini beğendiği ayna karşısında fotoğraflarını gördüğünü ve ardından da onu bir sevgilisiyle, bir kadınla samimi yazışmalarını kendisiyle sevgiliyken yakaladığını söylemişti. Evet. Ve Ahmet Çakar da bu konuyu televizyon programında, kendi spor programında dile getirdi ve Hadise'ye cahil, kezban dedi ve birkaç şey Evet, daha evet, evet. söyledi. Hadise de dava açtı. 100.000 lira tazminat davası ve mahkemeyi kazandı. Şimdi Ahmet Çakar, bu mahkeme filan biteli 3-4 ay oluyor. Dün durup dururken şöyle bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Hadise Hanım'a sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur.
bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise Hanım, hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum. Ya zaten mahkemeyi kaybetmişsin. Neden Parayı da özür diliyorsun? ödemişsin zaten, cezanı da. Hani Ceza, bunun üzerine cezayı çarptırılmışsın. Evet. tamam. Ne? Ama bunun üzerine özür dilemiş. Bilal abicim, belki sen diyeceksin ki neden böyle bir şey yaptın? Niye özür diledin? Ne gereği vardı? Zaten mahkemede kaybettin. Para cezan da vardı diyeceksin. Ama ben de şöyle derim. Bir kadından böyle bir hakaretamiz kelimeleri kullanıp da bu kadına da gerçekten incittiği için, yaraladığı için belki bir vicdan yaptı da merhametinden özür diledi. Özür dilemek erdemliktir diyorum ben de. Öyle mi diyorsun? Yani Evet. ben de şöyle söylüyorum İpek Canbulat. Bu ünlüleri sen de iyi tanırsın, ben de iyi tanırım. Az çok tanıdığım kadarıyla şöyle söylüyorum. Ahmet Çakar avukatına rica etmiştir. Hadise Hanım bu 100.000 lirayı silsin. Malum benim de şu ara bir sıkıntılarım var. Hakikaten bir sıkıntıları, maddi sıkıntıları var. Bu şeyden de içeriye alındı biliyorsun, gözaltına alındı, bahis olaylarından filan da çok, Biliyorum, çok biliyorum. da borcu olduğu söyleniyor. Ahmet Çakar'ın sağa sola kendisinin ne yazık ki bu kumar olayına takıntılı olduğu, bağlı olduğu, o yüzden de çok borcu olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen de işte kendisine dava açan bir YouTube kanalı sahibi, avukat o da. Şunu söylemek istiyorum. Demiştir ki bu 100.000 lirayı silelim. Ben ne yapabilirim Hadise Hanım için? Mahkemenin verdiği bu parayı benden almasın. Karşı tarafın da çok paraya ihtiyacı yok. Ahmet Çakar da önemli bir şahsiyet ya medyada, televizyon dünyasında. Hadise kırmamıştır diye düşünüyorum. Özür dilesin, samimi bir şekilde özür dilesin. Biz de bu parayı silelim demiştir Hadise diye düşünüyorum. Yoksa zaten mahkemeyi kaybetmişsin ve makul bu pazarlık süreci falan sürdü herhalde. 2-3 ay karar yazıldı falan ve şimdi de denk geliyor. Allah'tan demiyorum, borç 100.000 falan. Bir de 500 falan olsaydı ne olacaktı? Bir de onu düşünüyorum. Daha yüksek bir meblağ da olabilirdi. Yo, mahkeme hakimler vermiyor. Hakimler insaflı. Hakimler geçen seneye kadar böyle davalarda en fazla 30.000 lira tazminata hükmediyorlardı. Böyle basınla ilgili, medyayla ilgili, ünlülerin böyle açtıkları tazminat davalarında. Şimdi rakamı enflasyonla birlikte 100.000 liraya çıkardılar. Yani makul seviyede tutmaya çalışıyorlar. Ödenebilir seviyede tutmaya çalışıyorlar kararda. Mümkün Yani olduğu bence kadar. Hadise keşke böyle bir şey yapsa. Çünkü gerçekten bu adamcağız eşinin adına da hesapları açıp ona kumar oynattırmıştı, öyle biliyorum. Ve Bravo. dolayısıyla kumar oynuyor. Kumar bağımlılığı çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. İnanın bunun da asıl merkezi biliyorsunuz neresi? Kıbrıs. Ben inanın o yüzden Kıbrıs'a kaçıp geldim. Çünkü Kıbrıs'ta kumardan başka yapılacak hiçbir şey yok. Ama şimdi insanlar orada hadi yasal, lisanslı yerler, belgeli, vergi ödüyorlar. Bir de Türkiye'deki insanları düşünüyorum. Hepsinin elinde cep telefonu, iPad, hepsi sanal oynuyorlar. Bence Allah kurtarsın gerçekten beyefendiye. Üzüldüm ben. İnşallah daha hakikaten Ahmet Bey'in o borcunu Hadise sildirir. Öyle düşünüyorum. Yani buradan dersini almış aslında Ahmet Bey. Çok doğru söylüyorsun. Ahmet Çünkü Çakar Hadise aslında bakın terazi burcudur. Dolayısıyla dengeli davranacak. Göreceksiniz bu borcu da almayacak. Devlet, yani aslında bu para belki Hadise'ye verilecek bir para. Devlet tarafından söylenen bir para. Ama Hadise çok dengeli kızdır, bakmayın. Dengelidir. Terazi burcu öyledir. Acımalıdır. Yani vefalıdır ama kincidir. Ne yapılan iyiliği ne yapılan kötülüğü unutmaz. Bunun bedelini zaten yaşatmış kendisine. yaşat. Artık bundan sonra da daha artık vicdanlıdır, yani merhametlidir o konuda. Para konusunda da ortak dostlarımız var. Çok da böyle gönlü bol, bonkör kızdır. O yüzden bence bu borcu buradan da eğer varsa yakın tanıdıkları ya da kendi de duyuyorsa almasın. Gerçekten Ahmet Bey zor bir durumda. Evet, Ahmet Çakar çok iyi bir televizyoncu, iyi bir yorumcu, iyi bir eski hakem. Ahmet Çakar, Hadise de dediğin gibi aslında çok vicdanlı bir kadın. Bu konuda Ahmet Çakar'a Bence çok yardımcı duyarlı olduğunu davranacak ve bu parayı almayacak. almamış zaten ki bu özürü diliyor Ahmet Bence Çakar. de almamış, Gerçekten, almamış. evet. Yani benim ona ihtiyacım yoktu. Ben sadece bir daha benimle uğraşma babında seni Bravo, uyarıyorum. İkaz anlamında bu. Bir daha bravo, ikaz et.
Bravo. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun babası yaşadığı Amerika'dan kızını ziyarete İstanbul'a geldi İpek ve Afra Saraçoğlu babasını ağırlıyor. Biraz sonra o konuyu Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu konusuna geldiğimiz zaman konuşacağız. Ancak benim sana sormak istediğim başka önemli bir konu var. Söyle bakalım. Özellikle hanımları çok ilgilendiren bir konu. Hanımları. Çok hanım var mı yayında şu anda? Hiç beğen sayısı o kadar az ki. Yani Neden böyle? Bugün yayın biraz düşük mü acaba? Bilemiyorum. beğen sayısı çok az. Oysa bizim seyircilerimiz yani bizi izlerken beğenerek izlerler. Beğen de yaparlar, like de yaparlar. Bilal abi gömlek çok yakışmış sana diyor Banu Kavaş. Ya Ama İpek'in öyledir mavisi, Bilal abi. Bütün gömlekleri öyledir zaten. ya İpek'in üzerindeki mavi nasıl, mavi bluz nasıl? Benim de bir arkadaşım getirdi bunu İngiltere'den, biliyor musun? Yakışmış. İnce yünmüş, kuzu yünüymüş. Hem sıcak tutuyor hem de dedim biraz kilo aldım. Zayıf gösterir diye ondan gidip. Renkleri severim, bu böyle baby renklerini. Evet, Toz pembeler, maviler, ne bileyim açık renkler. Çok severim ben pastel tonlarını. çok yakışmış. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Size de çok yakışmış. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim ve şurada bir şeye hemen girip geliyorum. Şimdi geliyorum. Şimdi ünlü oyuncu Dakota Johnson 37 yaşında. 4 Ekim doğumlu. 4 Ekim hangi burç? Terazi. Ay pardon. Terazi. Yanlış söyledim. Olsun. Yanlış söyledim. Yanlış. Artık bunama geçiriyorum bu Estağfurullah. burçlardan. Gerçekten. Kimin burcu dediniz? Kimin doğum tarihi dediniz? Dakota Johnson oyuncu, Amerikalı oyuncu. Şimdi bu hanımefendinin güzel bir kadın. Güzelliğimin sırrı diyor. Güzelliğimin sırrı diyor. Her gün 14 saat uyurum diyor. Her gün Tamam. 14 Terazi burcunun özelliklerini taşıyor. Yani gezegen Venüs. Gezegeni Venüs olan burçlar Boğa burcu ve Terazi. Dolayısıyla uykuyu severler ama çok fazla uyumanın, bence çok da açık konuşmak gerekirse, faydası olduğuna inanmıyorum. Bir defa beyni abondere eder. Abondene olursun. Çok fazla uyumak seni kitler, bloke eder. Hayatında hiçbir şey yapamazsın. Her şeyin dozunda. Sağlıklı bir insan belli bir yaşlarda 8 saat uyur ama 50 yaşını geçtikten sonra da bu 6 saate düşer. O yüzden 14 saat. O zaman ömrünün sen yarısını uykuyla tüketince o zaman hiç yaşam zamanı bırakmıyorsun kendine. Yaşam zamanı nerede? Ömrümün yarısını uykuyla geçirdim. O zaman ne anladım bu hayattan ben? kendisini mi kandırıyor sence? Yani Kendisini kandırıyor, öyle bir şey yok. çok uyumasının bahsetti. O zaman bu 8 yıllık sevgilisi bunu terk etmiş. Çok uyuduğu için de terk etmiş olabilir mi? Ya da kadın yatakta... Kafa çalışmıyor, beyin çalışmaz. Bakın, erken kalkarsan Allah bile der. Hem rızkını bol eder hem çalışma performansın yüksek olur. Ama sen 14 saat uyuduktan sonra uyandığında, var öyle bir iki arkadaşım benim. Bütün günü onu uykuda geçiriyorlar. Hatta Ramazan'da beni kandırıyorlar oruç tutuyorum diye. İftardan da yarım saat sonra uyanıyorlar. Böyle bir şey İftardan yarım saat sonra mı uyanıyorlar? Evet, iftardan da yarım saat sonra uyanıyorlar. Ne o? Oruç tuttular. Uykuda geçti hepsi. Allah Allah. Bunlar gece mi yaşıyor sabaha kadar? Bence evet, bazı insanların gece yaşantıyı sevme halleri var. Ama ben ise öyle değilim. Ben mesela akşam saat 10.30-11 yatarım. Sağlığıma dikkat ediyorum. Hele ki bu yaşlardan sonra hiçbir zaman hayatta gece hayatına özenmedim. Ne bir meyhane, ne bir bar, ne bir gece hayatı, ne bir disco, öyle bir hayatım olmadı. Ben kendime saygılıyım, bilmiyorum. Ben erken yatıyorum, erken kalkıyorum ki bütün gün bana kalsın diye. Daha enerjik, daha aktif olayım diye. Siz inanıyor musunuz buna? 14 saat uyuyacak, o kafa çalışacak. O akılın çalışması için sabah erkenden kahvaltı yapmalısın ki kafan aklın yerinde olsun. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi ben bilimsel konuşacağım. Uyku. Hücre yenilenmesi gece hızlanır diyor. Cilt hücreleri kendini onarır uykuda. Kolajen üretimi artar. Gündüz oluşan mikro hasarlar gece uykuda tamir edilir. Kortizol, stres hormonu uyku sırasında düşer. Uykusuzluk ise
stres hormonu yükler vücuda. Akne, Agresif olursun. akne, ciltte matlık, ince çizgilerin belirginleşmesi uykusuzluktan olur. Uykuyu sırasında cildin nem dengesi yerine gelir, korunur diyor. Az uyursan cilt daha çabuk su kaybeder diyor. Pullanma olur diyor. Uykusuzluk damarları belirginleştirir ve göz altında morluklar olur diyor. Ama İpek Can Bulat'a hak veriyor bilim. Çok uyumak diyor. Çok uyumak diyor. Metabolizmayı yavaşlatabilir, ciltte ödem yapabilir, şişkinlik yapar diyor. Çok Kesinlikle uyumak yapar. iyi bir şey değil diyor. Fazla uyumak iyi Kafayı da bir şey değil. aklın da çalışmaz yani. Bilim diyor ki fazla uyursan solgun görünürsün. Hatta sivilceye yatkınlık olabilir çok uyuduğun için. Yüzün şişer diyor. Evet, uyku cildi güzelleştirir. Bu bilimsel olarak kanıtlı ama diyor günlük diyor en fazla 7 ile 9 saat diyor en fazla düzenli olarak diyor önerdiğimiz. Sen 6 saat belli bir yaştan sonra iyi diyorsun değil mi? Çünkü Bilal abi kadınlar 50 yaşından sonra biraz menopozlu olduğundan dolayı az uyuyorlar. Yani öyle aman aman yatayım uyuyayım da bütün günümü uykuda geçireyim halleri yok. Bir de mesela çalışmayan ev hanımları var. Evet. Onlardan benim tanıdıklarım bazıları erken uyanıyor. Evinin işini gücünü yapıyor. İşte çocuklarının okul olayları var. Erken kalkmak zorunda olan ev hanımları var. Onlara bakıyorum. Yahu diyorum ben 30 yıldır çalışıyorum. Bu ev hanımlarına bakıyorum. Benden genç duruyorlar. Neden acaba diyorum. Allah Neden Allah. biliyor musun? Neden? Evet çünkü bu kadınlar erken kalkıyor erken. Erken uyanan ev kadınları. Çoluk çocuk var erkenden kalkıyor. Çocuklarını okula götürüyor, gönderiyor. Evinin temizliğini yapıyor. İşte işlerini güçlerini. Yani kadın çalışıyor. Performans var kadında çalışıyor evin içinde. Atalarımız bile söylemiş erken kalkan yol alır demiş. Erken Evet öyle kalkan. zaten. Öyle. Erken Bir de kalkan. Bilal abi gece Evet. saat 12'den sonra vücut östrojeni, kadınlarda östrojeni salgılayabilen ve aynı zamanda yine kolajen denen bu cildin en güzel hormonu 12 ile 2 arası salgılanıyor. Aynı zamanda endorfin de o saatte geliyor. Eğer o saatlerde ayaktaysanız yandı gülüm keten elva. Hiçbir şekilde mutlu olamazsınız bu hayatta. Yani ömür boyu ya da uzun bir zaman diliminde 20-30 yıl 12 ile 2 arası gece hayatında çalışıyorsan yahut da o saatlerde gece ayaktaysan uyumuyorsan erken çökersin. Erken çökersin. Ünlü Formula 1 pilotu. Dünya onun kadar başarılısını görmedi Formula 1 yarışlarında. 7 kez dünya şampiyonu oldu Ferrari arabasıyla. Ünlü Alman Formula 1 pilotu herkesin sevgilisiydi. Yani yakışıklılık anlamında, aşk anlamında demiyorum. Hakikaten çok Hayranlık anlamında. saygınlık anlamında başarının Saygınlık. simgesiydi. Heykeli dikilecek adamdı. Çok başarılıydı. Fakat nazar mı değdi ne oldu? 2013 yılında Fransa Alplerinde kayak yaparken düştü ve başını bir kayaya vurdu. O kadar kar yığınları arasında bir kayaya vurdu başını ve beyni hasar gördü. O günden beri de çok uzun zaman yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımda ve koma halinde kaldı. Kaldı. Şu anda da gayet iyi diyeceksin. Hayır gayet iyi demeyeceğim. Diyecek Yani misin öyle? konuşamıyor, elini kolunu oynatamıyor, yürüyemiyor, yataktan çıkamıyor. Biraz o koma halinden çıktığını filan haber olarak alıyorduk ama ailesi sağlığıyla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Bak kaç sene oldu? 13 sene oldu. Hiçbir bilgi vermedi. Fakat şimdi gelen haber özel bir tekerlekli sandalyeye belini böyle dayayarak, yaslayarak oturtulabiliyormuş artık. Yataktan çıkmış. Fakat yine şey gibi yani sadece çevresinde olan biteni konuşulanları bir parça anlayabiliyor. Gözleriyle ancak cevap verebiliyor. O da çok kısıtlı. Yani zor bir süreç. Fakat şunu söyleyeceğim. Beyin hasarı almıştı Michael Schumacher. Fatih Ürek de beyin hasarı aldı. Kalbi Evet, vurduktan evet, sonra beyninden hasar aldı ve 3 ay evet.
3 aydır yoğun bakımda. Allah göstermesin. Fatih Ürek'in de bu yoğun bakım süreci böyle 10 sene, 13 sene sürer mi? Böyle sürer gider mi? Ne Bilal diyorsun abicim bir bu şey konuda? söyleyeceğim. Şimdi ben kendim yapıyorum yorumumu şu an. Kendim Evet, evet, evet. yorumumu yapıyorum. Fatih Yürek tabii ki hiçbir zaman eski sağlığına kavuşmayacak. Eski sağlığı olmayacak. Çünkü kalbin 20 dakika durması demek. Ama O dur beynin ya. ve bilinçaltının yok olması Allah demek. Allah istese yapar ya. Niye öyle dedin? Ya Onun da küfe yakın her gün söylüyorum. Allah ol der ve oldururmuş evet, ama evet, bu evet. da burada da doktorların da ehemmiyeti var. Bakın bütün profesörler, doktorlar bir araya gelip konuşmuşlar. Yani e, Allah bilir, her şeyi Allah bilir ama ben Fatih'in eski haline kavuşacağı kanaatinde değilim. Yoksa bir 3-4 ay bu kadar yatmazdı. Benim de aldığım haberler var. Benim de kulağıma gelen haberler var. Sırtında ve poposunda derin derin yaralar var. Hatta bir yatak varmış, biliyor musun o yatağı sen? Bu yatakta hava alan bir yatak. Yattığın zaman böyle özel felçli hastalar için ve bu tarz hastalar için olan bir yatakmış bu. Böyle havalı bir yatakmış. Nefes aldırıyormuş yatana. Doğru mu Bunda yattığı abi? halde bile böyle derin derin yaralar ve çürükler varmış vücudunda. Tabii onlar Bunlara sürekli ne denir olarak peki? pansuman yapılıyor sürekli olarak hasta bakıcılar, hemşireler. Sürekli pansuman yapılıyorlar. Uzun Yani benim için yatarlarda kalbin çarpması yaşam anlamına gelmiyor ki. Bir karasineğin de kalbi çarpıyor, uçuyor odanın içerisinde. Boş bir bilinci şey. Fatih Ürek'in bilinci kapalı, konuşamıyor ve aletlerle destekleniyor yaşam Hani bilinci. bizi sonra bir şey ben kızıyorum ya. Bizi neden gerçekten bilinçlendirmiyorlar? Neden bize bilgi vermiyorlar bu konuda? Neden Niçin biliyor tam musun? net bir şey Neden? anlatmıyorlar? Neden? Neden yani? Neden biliyor musun? Sen şimdi bunları söylüyorsun. Evet, Kolaylıkla söyleyebiliyorsun. Senin şu evet söylediklerin söylüyorum. Biraz sonra da çok seni Mert Stilip arayacak. çok Muhtemelen diyecek ki böyle çok çarpıcı bu söylediklerin. Bunlar evet gerçek olduğuna inanarak söylüyorsun. Aldığın bilgiler diye söylüyorsun ama bunu söylemek senin için bir yorumcu için kolay olabilir de onun yakınları için nasıl söyleyemezler ki nasıl söylesinler? Bir daha eskisi gibi olmayacak diyebilirler mi? Hep umut eskisi gibi içindeler. ya yaşasın. Dualarım ne biliyor musun? Yaşasın. Artık çalışmasın. Bir köşede otursun. Artık bundan sonra Allah ona ömür verirse uzansın, ayaklarını uzatsın, keyfine baksın. Ama yani belli bir yaştan sonra artık bu çalışmak ben de anlayamıyorum. Bazı sanatçılara da bakıyorum 99 yaşına gelmişler hala para peşindeler. Ne gereği Yani var? yok çalışmak insanı dinç tutar ya. Yani çalışan demir parlayan demir çalışan demir parlar ışıldar diye sözümüz de var. Çalış Onlar sağlıklı insanlar için geçerli Bilal abicim. Siz nereden biliyorsunuz ki Fatih'in sağlığına dört dörtlük kavuşacak da tekrar mümkün değil böyle bir şey olmaz. ben Zaten olmasın da yaşasın istiyorum ama tekrar sahnelere ümidim yok benim. Benim ümidim yok. yani tabii her şeyi Allah bilir. Caner doğru söylüyor. Ben Allah öyle bir bilir. şey ben, Dualarımız ondan yana. Benim en sevdiğim arkadaşımdı. Ne kadar melekti o biliyor musun? Ay dedikodusu bile tatlıydı. Fatih kadar dünyada sevecen, insancıl, gerçekten hümanist ve aynı zamanda hayvanları da bir o kadar seven. Ve nasıl biliyor musun? Çocuksu bir kalbe, çocuksu bir kalp ya. ya Çocuksu bir iyi ki kalbe. arkadaşınmış. Arkadaşın olmasaydı ne diyecektin? Neler diyecektin ya? Çalışmasın, otursun bir köşede dursun. Fatih Yürek çalışmadan yapabilir mi ya? İyilik. Çalışma. Ben izin vermiyorum artık. Onu göreyim ben. Ya İnşallah hayır efendim. sağlığına kalır. Bırak adama karışma ya. Yeter ki sağlığına kavuşsun. Ne isterse yapar. Niye öyle diyorsun? Peki tamam Evet. bunu bana sordun. Bu benim fikrim. Ben de size soruyorum o zaman. Sor. Siz ne düşünüyorsunuz Fatih ile ilgili? Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela dün değil evvelsi gün bir basın açıklaması değil ama bir yerlerde bir şeyler okudum ben. İşte doktoruyla alakalı galiba. Peki sizin nedir bu Avukatı. konudaki düşünceniz Bilal Avukatı abiciğim? bir açıklama yaptı. Hiç Evet. yapmadan daha iyiydi. Herkesin bildiği şeyleri söyledi. Yapmış olmak için Hiçbir yaptı. bilgi yok. Hiçbir bilgi Hiçbir yok. bilgi yok. Doğru Tabii düzgün bilgi insanlarda yok. da bilgi kirliliği oluyor yani. Tabii doğru düzgün bir bilgi yok. Şimdi Yok bu ki bilgi. senin aldığın bilgiyi sağda solda ona yakın olan kişiler konuşuyorlar. Ama ben Vallahi ben duydum yaralar varmış. Derin derin yaralar var onlar sırtında normal. açılmış. Onlar normal. Onlar normal. Onlar sürpriz değil hayatım. Aylarca Ha. herkese, bütün hastalarda
felç Öyle mi olsun olur? olmasın, yoğun bakımda olsun olmasın, yani aylarca yatıyorsa bir hasta, bir yaşlı ihtiyar, vücudunda yaralar oluyor. Hatta çevire çevire yatırırlar onları. Bir gün sağına Aynen yatırırlar, öyle, bir gün biliyorum soluna biliyorum. yatırırlar. Benim Biliyorsun. babaannem de felçti, oradan biliyorum. Evet. Yani yoksa o yaralar olmasından bir problem değil de beynindeki hasar önemli olan, konuşamaması, hareket Bilal abicim, şimdi edememesi. bir şey söyleyeceğim. Evet. Dilimiz yok farzı misal, gözümüzle anlaşırız. Kaparız gözümüzü. Evet ya hayır diye. Benim köpeklerim öyle işte. 2 köpeğimle öyle anlaşıyorum ben. Konuşamıyorlar çünkü. Her sorduğum soruda evet manasına gelen gözlerini kırpıyorlar. Şimdi sen bu gözünü kırpmak nereden geliyor? Beyinden geliyor. Yani aslında omurilik soğanından geliyor. O soğanda bir problem varsa bunu bile yapamazsın. Zaten o zaman bir yaşamanın pek bir anlamı olmaz. Yani Gelmiyor. kalbin çarpması demek onun yaşantısı ya da yaşaması anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Sağlıklı yaşam önemli. Evet. Allah gerçekten çektirmesin. Allah çektirmesin Fatih Yüreğe, Michael Schumacher'e. Allah sağlık versin. Her hastaya, şifa bekleyen herkese. E, peki bu konudan çıkalım o zaman şimdi biz. Biraz aşk mı konuşalım? Ha? Sen aşk Severim aşkı konusunu be. Çok uzak kaldık seviyorsun. aşka. Konuş aç. Sen Aç aşk konuyu. konusunu Devam seviyorsun. ediyorum. Teoman, sevdiğimiz şarkıcı Teoman 59 yaşına geldi. Şimdi de hatıralarla mı yaşıyor acaba? Ekin Türkmen, oyuncu Ekin Türkmen güzel kızdır. O da Biliyorum. 42 yaşına geldi. Eskiden sevgiliydi bunlar 16 yıl önce. Birlikte Biliyorum. hatta Geri Rio de dönmüş. Geri Janeiro'ya dönmüş. gitmişlerdi. Birlikte Brezilya'ya gitmişlerdi. Aşk tatili yapmışlardı 16 yıl önce. Oradan fotoğraflar paylaşmıştı Ekin Türkmen de öyle anlamıştık onların sevgili olduklarını. 16 seneden sonra dün akşam gazeteciler onları Cihangir'de bir kafede görüntülediler. E, Tekrardan aşk mı başlıyor diyorsun bana? Teoman saklanmaya çalıştı, gizlenmeye çalıştı. Fakat beceremedi. Ekin Türkmen ise hiç saklanmadı. Ve fotoğraflar çekildi. Evet, 16 yıl sonra tekrar aşk tekrar eder mi? Yaşanır mı tekrardan? Neden yaşanmasın? Yarıda kalmıştır. Olabilir yani. Bazı insanların aşkları yarıda kalır. Kaldığı yerden Allah tarafından devam eder. O geçmişte kalmış aşkları. Yarılanmış, yarı kalmış. Vardır öyle çok yarı kalan aşklar. Tamamlamak sizin elinizde. Zor bir şey değil ki. Ama o insan bekarsa, evli insanlar için konuşmuyorum. Etik değil ama bekarsa, sen de Bekar. bekarsan neden olmasın ki? İkiniz de bekarsınız. Kalmıştır yaşanmayan bir şeyler ya da yaşayacak olup da o zaman ayrılık yaşamışsınızdır. Planlarınız yarıda kalmıştır. Ne olacak? Yaşın ne önemi var? 16 sene sonra kaldığın yerden devam edersin. Kaldığın yerden devam edersiniz. O zaman ayrılmasalardı ya zamanında. Niye ayrılmışlar o zaman? Madem Olabilir canım. Belki o zamanın şartları, o günün koşulları ayrılmaya yönelikti. Öyle bir karar aldılar. Belki bir metezori bir durum vardı. Belki işleri engeldi. Belki de başka bir şeyler. Yanlış ilişkileri deneyerek geldiler buralara kadar. Belki de hayatlarında başka birileri vardı. Teoman Her sıkıldı. şey olabilir. Teoman, İnşallah Teoman mutlu olur. Çünkü Teoman, Teoman da bunu hak ediyor yıllarca. Çalıştı çocuk. Teoman sıkılmıştır. Teoman uzun uzun süreli ilişkilerden sıkılır. Teoman biraz Nereden biliyorsun? Hiç yaşamadı mı uzun süreli ilişki? ayran gönüllü biraz. Biraz değiştirmeyi sever hayatta her şeyi. Teoman değişik bir insan değil mi? Ama çok tatlı bir insan aynı zamanda. He? Çok Vallahi ben şarkılarını seviyorum. Bir defa çok yakışıklı. Bana yakışıklı geliyor. Bilmiyorum. Yani şey bir çocuk. Nasıl anlatayım ya? Kimseyi çok fazla umursamayan, kendi halinde, çünkü ben ona daha önceden bakmıştım. Akrep burcudur Teoman. Ve evet. her şeyi içine atar. Çok hep içinde yaşar her şeyi. O öfkesini, kinini, sevgisini, bütün duygularını içinde yaşar. Dolayısıyla o kendi kendini zehirler eğer sıkıntılı olsa dahi. Teoman bence başka bir çocuk. Bence çok böyle donanımlı bir çocuk. Çok da gerçekten tanıyanlar da anlatıyorlar. Kültürlü, çevresi de çok güzel. Biraz az içecek ama. Biliyorsun ben alkole karşı şeyimdir. Yani bir kırmızı çizgim var benim. Evet. O yüzden de, alkolü çok sevmem. Çok içeni de çok sevmem. Çok da alkol alanla da pek fazla münasebetim olmaz. O yüzden dolayı onu öneririm. Ama inşallah da kaldığı yerden devam eder de bir de yuva kurar da evlenir.
Bir de yuva kurar da evlenir dedi. Bize kimi hatırlattı? Kimleri hatırlattı? Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i Ah hatırlattı. onu hiç sorma. Sorma. Günde belki 40 kişi yazıyor bana biliyor musun Instagram'dan? Yazıyorlar değil mi? 40 kişi. Yazıyorlar. Ne Bana da olacak? diyorlar ki İpek Can Bulat'a niye sormuyorsun Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Ama Demir'i? ben hep söylüyorum zaten. Söyle. Onlar diyorum zaten yani ayrılsalar da kısa süreli bir ayrılık olacak yani. Onun Kenan'la dizi çevirmesi yahut da Mert'in bir başkasıyla proje yapması bunların evliliklerine mani ya da engel değil ki. Ne alaka? Ama tabii ikisi bir arada oynasalardı. Bu sefer de ne olacaktı? O kadar düşünüyorum ki evde tek kaldığımda bunu. Acaba diyorum bunlar ikisi de diyorum aynı şeyde oynasalardı eskisi gibi Yalı Çapkını'ndaki gibi izlenirler miydi? Ya da izlenilmezse ne olurdu? Ya da İzlenirlerdi Yalı tabii. Çapkını'nda hatırladığımız olayları unuttururlar mıydı bize diye düşündüm. Bence yok ya biraz zaman var. Biraz zaman var. Bırak boş ver ikisi ayrı dizilerde, ayrı figürlerde, ayrı insanlarla oynasınlar. Seni böyle düşünmeye iten bir sebep var mı benim bilmediğim? Bir şeyler duydun sen herhalde. Bir Ya şeyler, Bilal abi yok öyle bir şey. Nereden çıkarttın? Hiç öyle bir şey yok. yani sen hep birleştirmeden yanasın Ben çiftleri. onların hayır ben ne söylesem mesela bana diyorlar ki İpek Hanım gerçekten ayrıldılar mı? İşte Onur Akay ayrıldıklarını söyledi. İşte tekrardan bir araya gelebilirler mi? Ama kesin ayrılmışlar olur mu? Ya diyorum ki evet doğru siz hiç ayrılmadınız mı sevgilinizle ama sonra barışmadınız mı? Ya da ne bileyim evlilik öncesi de bir ayrılık yaşanır. Yani insanlar evlenecekleri zaman dahi bir ayrılık yaşarlar. Bakarlar tekrar yollarına devam ederler. Bunların zaten niyetleri belli. Yani aileler birbirlerini takipten çıkmadıktan sonra Afra'nın ailesi onu takip ediyor, onun ailesi onu takip ediyor. Birbirlerinin aleyhinde kötü bir söz, bir yorum duydunuz mu? Duymadınız. Bu ne demek oluyor? Bir açık kapı var burada. O kapı sizce saygı çerçevesi içerisinde kapatılmayan bir kapı bu. Saygı çerçevesi içerisinde. Onları o kadar çok Her özledik ki. ayrılıkta insanlar çirkinleşir. Hiçbir ayrılık güzel bitmez. Anladınız mı ne demek istediğimi? İnsanlar çirkinleşirler. Asıl ayrılıkta insanların gerçek yüzünü görürsün. A- Ayrıldığın zaman. Ayrılırken Vicky diyor ki Evet. Vicky onları o kadar çok özledik ki diyor. Sevgi sen nasıl izlenir biliyor musunuz diyor. Of. Yasmin ailen de evlen. O da bir barışık bir ayrıymış diyor. O anlamadım. Aynı projede olmaları daha iyi ama diyor Ümran Keleş. Moderatörüm Ümran Keleş selam olsun sana. Caner bugün izin yapıyor galiba. Evet özel üyelerimden kim var? Kim var? Dilek Şenyurt gelmedi galiba değil mi Ümran? Almanya'dan Dilek Şenyurt, Frankfurt'tan. Caner Evet. Tuzcu, Caner Caner burada, Tuzcu. Ümran burada. Yo, Dilek Hanım'ı Caner'i göremedim. Evet yok. Caner de Melahat yok. Hanım. Ha Caner gelmiş. Burada Caner. Evet. İkisi de Caner burada yetişkin insan. söyledim ya. Bak ne diyor Caner de Caner? burada. Ömer Bey İkisi de, merhaba. ikisi de yetişkin insan. Siz böyle üsteledikçe daha fazla uzaklaşacak. Bence ikili ilişkilerde dışarıdan karışmamak lazım. Akışına bırakmak lazım. Kaderde varsa olur. Zaten kimse ayıramaz diyor kaderde varsa. Özel abonem ve moderatörüm Caner Tuzcu. Caner güzel yorumladı. Nelly de Manzano gelmedi. Nelly dayı yok yazacağım. Nelly da geç kaldın derse. Nelly de Manzano Arjantin'den özel abonem. Delfina Dimasio Şili'den Delfina. Delfina da gelmedi. Geldi mi gelmedi. Evet. Sizler de dilerseniz özel abone olabiliyorsunuz dostlar. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Peki Abi dizisinin senaristi Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nu sevgili olarak yazdı. Siz istediğiniz kadar arada 23 yaş fark var. Sevgili olurlar mı? Olmaz, olmaz böyle bir şey. Yazılmaz, yapmazlar, çekmezler. Dizi öyle olmaz. Öyle Çekebilir ne bir olacak? şey yok. Sen dizinin İstediğiniz tutulup kadar. tutulmadığına bakacaksın. Yine aynı konu İstediğiniz kadar. gündemde. İstediğiniz kadar olmaz o aşk deyin. Yazdı senarist. Yazdı. Yazsın. Biraz sonra konuşacağız. Ne demek yazsın? Nasıl yazar ya? Biraz sonra Ne konuşacağız. yazsın ne olacak ki? Yazması demek o dizinin tutulması anlamına mı geliyor? Bir sürü diziler yazılıp çiziliyor. Yani Ya yazsa ne olacak? biz Bu kıyamıyoruz diziyi Afra yine Saraçoğlu'na. üstüne basa basa söylüyorum tutmayacak. Bütün Ya çevreme sordum ben. bir dakika biz Afra Saraçoğlu'na hiçbir türlü kıyamıyoruz. Kıyamazken Elin senaristi 23 yaş büyük
bir adama, babası yaşındaki bir adama sevgili yazıyor ya. Bu dizide dahi tahammül edemiyor çoğu insan böyle bir şey olmasına. Ama sen de yazsın diyorsun. Ben de seni anlayamıyorum hakikaten ya. Kimden yanasın ya? Ya Afram'dan bu yana diziyi değilsin. çok tartıştık. Bu Abi dizisini çok tartıştık. Yok reytinglerini tartıştık. Baştan fragmanını tartıştık. Evet. Hala daha tartışıyoruz. Biz neyi tartışıyoruz bilemiyorum. Var mı aranızda bu diziyi seyreden ya da seven beğenen? Afra için izliyoruz, o kadar basit. Diyecekleri yanıt bu. Afra için izliyoruz. Bak diyor ki Seda, ben sevdiğimle 2 yıl küs kaldık. Sonra barışıp evlendik. Umarım Afra ve Mert birlikte barışır ve evlenirler diyor. 2 yıl küs kalıp sonra barışıp evlenmişler. Ne kadar sevgiyi Evet, büyütmüş. yani var öyle örnekleri. Nasıl Ben de 7 sene seviyorlarmış. ayrı kaldım. 7 E sene. 7 sonra sene ayrıldım. evet, İngiltere'ye gittim. evet. Bitti bu iş dedim. Başkasıyla evlenmeye kalktım. Tekrar döndüm, aynı kişiyle evlendim. Yani Allah olabilir diyor ya, Allah. yarıda kaldığın şeyleri tamamlarsın. Allah Evet. Allah. Şimdi bu akşam Abi dizisi var arkadaşlar. Var değil mi? Salı bugün. Bu akşam var. Bakacağız. Peki şeyde Survivor'da şarkıcı Bayhan var. Şarkıcı Bayhan. Ay, bayılıyorum biliyor musun? Her Seviyor, akşam izliyorum o Survivor'ı. Sırf izliyor onun musun? için. Bayhan için değil mi? Bazen yanık yanık şarkı söylüyor. Nagihan geldi dün akşam. Nagihan geldi. Ben de yani çok sevmiyorum eskilerin tekrar geri gelmesi. Ben desteklemiyorum. Yani bıktık ya, bıktık. Hani Nagihan şahsında demiyorum da o eski yüzleri tekrar her sene görmekten hakikaten e, Evet. yani Çok haklısın. şimdi Bayhan çok ilginç bir şey söylüyor. Hayatımda 3 kez aşık oldum diyor. Üçü de platonikti. Üçünde de seni seviyorum bile diyemedim. Vay canına ya. Neden? Medeni cesareti yok Bayhan'ın, çünkü öyle bir eksiklik var enerjisinde. Vay canına ya. Şok oldum ben ya. Böyle bir şey insanın geleceğini karartır ya. İnsanın ne bileyim Neden karartıyor geleceğini? ya kısmetini kapatır, geleceğini karartır. Bütün planlarından, projelerinden başarısız İşte bu olacağım diye enerji kendine güveni yok. eksikliğinden kaynaklı, özgüveni olmadığından kaynaklı, enerji eksikliğinden kaynaklı. Aynı zamanda kendine güveni yok ki karşı tarafa duygularını açıklayamadığı için platonik yaşayabilir. Ya da karşı taraftan ne gibi bir tepki alacak? Aslında bu tamamıyla kendine güvensizliğini gösteriyor Bayhan'ın. Ama Bayhan değişti. Level atladı Bayhan. Bayhan eski Bayhan değil. Değil ama yani bizi bu eskilerle bunları biz yeni öğreniyoruz. Birisi de diyor ki aşk ulaşamadığındır diye boşuna demiyorlar demek. Gerçekten aşk ulaşamadığın mıdır? Öyle şey Hayır, olur mu? Ha? tam tersi. Aşk bence ulaştığındır. Çünkü Aşk, aşk yaşadığındır. Yaşamadan, ulaşamadan hangi aşkı yaşayacaksın? Aşk dokunmak, hissetmek demektir. Dokunamadığım, hissetmediğim bir insana nasıl of, aşık olabilirim ben? haklısın. Şimdi şeyi gördün mü? Seyrettin mi? Bugün e, Twitter'da gündemdeydi. Saygı duyarım Batucuğum. Ha. Ukrayna'da bir Ukraynalı asker Rus cephesine yaklaşıyor. Penguen kılığına girmiş tanınmamak için. Ama böyle penguen gibi gözüküyor adam. Bir E şeyde drone da Rus drone'u da onu tespit ediyor. Anlıyor insan olduğunu içinde. Tabii anlar yani çünkü boyu falan uzun. Penguenler minicik. Ve onu vuruyor öldürüyor. Bomba atıyor öldürüyor. Şimdi burada vatandaş yazmış Bayhan'ın bu açıklamasına. Baba şu aralar penguene üzülüyoruz. Bu açıklamayı ileride tekrar yap. Ya Bayhan bu yani. sana üzülecek. Şu anda sana üzülemeyiz. Penguene üzülüyoruz diyor. Bu açıklamayı daha sonra tekrar yap diyor vatandaş. Ya o hakikaten o penguen kılığındaki askere üzüldüm ya. Savaşların her türlüsü çok kötü. Çok. Çok. Şimdi Mert Bayhan, peki bir Yıldız'ın şey merak ediyorum. Yani başarılı buluyor musun Survivor'daki halini? yo ama büyük bir renk.
çok önemli bir figür. Yani büyük bir renk orada. Bence hoşuma gidiyor Bayhan'ın orada. Bence çok iyi yaptılar, koydular onu. Aslında normalde balık burcu Bayhan. Yani böyle çok ne bileyim renkli bir karakter, renkli bir kişilik değil. Ama söylediğim gibi bir level atladı o. Bayhan eski Bayhan değil. Evet. Ne bileyim biri arkasında oldu, ona yol gösterdi. O da saygı duydu ona. Dolayısıyla yeni bir Bayhan türedi, ortaya çıktı. Tipiyle, fiziğiyle estetik ameliyatlar yaptırdı. Kendine bakar oldu. Ne bileyim marka giyinmeye başladı. Sosyal hayatı daha böyle akar oldu. O yüzden ben seviyorum o çocuğu. Kötü bir çocuk değil. Balık burcu duygusaldır. Kötü olmazlar. Hiçbir balık kötü olmaz. Çünkü balık zaten hiçbir kötülüğü bilmez. Yani o tek bir yerde yaşar, bilmez kötülüğü, dostluğa, arkadaşlığa çok önem verir. Bir de tek başına olmayı sevmez. Bakın balıklar da tek başına gezmezler denizin içinde. Hmm. Onlar da aileleriyle kabile halinde bir yere giderler, kabile halinde bir yerden gelirler. Balıklarda. Tabii Aslında onun arkasında mutlaka birisi vardır. Tek başına adım bile atamaz balık burcu. Yani evde kadınlarını biliyorum, ütü yaparken bile bir komşusunu arar yanında. öyle mi? Bir şey soracağım. Tabii. Bu 4 Şubat'a takılmıştık biz de. 4 Şubat'la ilgili bir şeyler söylüyordun sen. Niye 4 Şubat? Ne olacak 4 Şubat'ta? Az kaldı şurada. 7 gün kaldı. Ha, dur. Onun çalışmasını yaptım, ezberledim zaten. Şimdi bir Neptün Satürn Ay kavuşması vardı. Evet. Bu toprak gruplarını çok etkiledi. Özellikle Boğa, Başak Oğlakları etkiledi. Ama bu Güneş ve yükselenlerden bahsediyorum. Evet. Yükselen Boğa, Oğlak, Başak. Şimdi ayın 26'sı dün itibariyle o gökyüzündeki karman çormanlık. Evet. Karman çormanlıkta ne biliyor musun? Saçma sapan yıldızların ve gezegenlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan. Mesela ben seni sevmiyorum ama meteoroloji bir yere gidiyorum, bir tiyatroya ya da bir sinemaya ya da uçakta bir yolculuk yapacağım. Seni uçakta benim yanıma otur. Bir bakıyorsun yanımdasın. Bu bir kadersel. Tesadüf yanımdasın. İstemiyorum ama ben seni. Ha. Kötü bir enerji doğuyor. Çünkü daha önceden yaşadığımız bir husumet ya da bir olumsuzluk etkisiyle. Gökyüzü de öyle. Beğenmediği, istemediği, enerjisi düşük olan bir yıldız, güzel bir yıldızın yanına gelir. Ya da gökyüzü böyle şenlikken, çok enerjikken, çok aktif, çok güzelken kötü bir yıldızın ya da bir gezegenin onların yanına gelip o üçlüyü, dörtlüyü, o kombineyi bozması orada bir olumsuz enerji yaratır. Ne olur biliyor musun? Konuşması gereken, aktif olması gereken gezegen bile o zaman susar. Hiçbir susar ama o kötü enerji gökyüzünden aşağı doğru akar, bizi bulur. Dolayısıyla en çok da topraklar etkilenir. 4 Şubat tarihinde bu yok olacak ve gidecek. Geriye kalan burada 3 burç sayacağım. Bir aslan. Güzel projeler, hedefler, paralar, sosyallikler, işte zaaflarına karşı daha böyle bir farkına varıp olumsuz zaaflarının yapmamak gibi. Mesela tatlıya zaafın varsa yememek gibi. Çok aşırı karbonhidratla besleniyorsan onu hayatından atmak gibi. Yani sonuç itibarıyla dördünde bilinçleneceğimiz bir durum. Ama bu yay, aslan ve yengeç için geçerli. Öyle mi? Sevgili yengeçlerin evlerinde huzur, şenlik, bereket, mutluluk, dördü itibarıyla çok büyük değişiklikler olacak. Dördüne kadar idare edin. Ben de bugün iyi uyanmadım ki hayatım boyunca ben normalde öyle 11'lere, onlara kadar uyuyan bir kadın değilim. Sırf o iğrenç o gökyüzünün enerjisini algılamayayım diye boğa burcuyum, çok etkileniyorum. Hiç ne havayla temas ettim ne dışarıya çıktım. Evde kendimi hapsettim. Hatta bak hala da panjurlar kapalı. Kapattım. Evet. Panjur Temas kapalı. Bir saniye. Panjur kapalıyken kötü enerji girmez mi içeriye? Öyle bir şey mi var? Hayır. Gökyüzündeki güneş girmesin eve. O güneşte bile o enerji var. Gökyüzüyle temasa geçmek istemiyorum. Karartıyorum. Evde karanlıkta oturuyorum ben. Abi, İçeri girmesin gökyüzündeki o kötü. Yok ben bakın dolunay zamanı bile balkona çıkıp, ayıptır söylemesi, bazen çok soğuk olduğu için dolapta patates soğanı bulundurmuyorum. Balkona çıkmak zorundayım. Alacağım zaman bile şöyle bakmam, çıkmam ya da bir başkasını gönderirim. Ben çok etkileniyorum bir boğa olarak. Dördünde bütün enerjiler temizleniyor. Önce ülkeyle alakalı güzel bir ekonomi. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla bana danışanlar hep arıyorlar. İpek Hanım çok kötüyüz, perişanız, borçlarımızı ödeyemedik, kredi borçlarımız var filan. Büyük bir ekonomik problem var. Bu sadece bizim ülkemizde değil, global olarak bütün dünyada var. Var. Neden? Parayı çekme enerjisi bizle alakalı. Biz istersek o para bize gelir. Ben ne yaptım bugün? Aynı durum bende de vardı. Bak morlar giydim. Gördün mü? Bak mor. Evet. Morlar. Mor ne Bak yapıyor? mor.
Ama şimdi kalkamıyorum bak, çiçekleri bile mor çiçekler şurada. Mor ne Çiçeklerim de yapıyor? mor. Mor ne? Bereket getiriyor, enerjilerimizi açıyor, psikik güçlerimizi canlandırıyor, bizim hedeflerimize nail olmamızı sağlıyor. Kötü insanları, olumsuz, mutsuz insanları hayatımızdan uzaklaştırmamız için bize büyük bir enerji veriyor. İnan şu yayına gelmeden önce şurada yatak döşek yatarken şunları giyip bir an canlanıp kanlanıp, Geçmiş olsun. senin enerjin de çok önemli burada. Sende Doğru. de çünkü büyük, yüksek frekans bir enerji var, aslan enerjisi. Dolayısıyla boğa ile aslan ne demek biliyor musun? Of, Tamamen patlatmak demek bir şey. of tutmayın beni. Evet. Evet. Anladım. Anladım. Şimdi bu Mert Yazıcıoğlu, Evet. oyuncu Mert Yazıcıoğlu 2024 yazında Melisa isimli bir şarkıcıyla Bodrum'da görüntülenmişti ve kendisine sormuşlardı. Aranızda bir ilişki olduğu söyleniyor. Doğru mu diye. Tamam. Yok demişti, inkar etmişti. Tabii ki o dönemde 3 ay ilişki yaşadıkları söyleniyordu. İnkar etmişti. Neden saklarlar acaba? Öyle bir şey yok demişti. Şimdi bu Melisa geçenlerde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda arkadaki olan bitene paylaşımında dikkat edince bu işi bilenler, Mert Yazıcıoğlu'nun evinden yaptığı daha önceki paylaşımları bilenler, evinde eşyaların yerini, rengini bilen takipçiler Melisa'nın Mert Yazıcıoğlu'nun evinde olduğunu, paylaşımını oradan yaptığını tespit ettiler. Ay, takipçi ve izleyiciler ne kadar çakallar, görüyor musun? Neler, hiçbir şey gözlerinden kaçmıyor. Adam inkar etmişti 2 yaz evvel. Meğersem hala sevgili, hala ilişkileri devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum vardır. Boğa burçlu, bu çocuk Boğa burcu. Mert Yazıcı. Sanıyorum Evet. ya 9 Mayıs ya 10 Mayıs doğumlu. Öyle bir şeydi, öyle hatırlıyorum geç yayından. Doğru mu? Bir baksana. Bakayım. 10 Mayıs olabilir. Bakayım. Yanılıyor muyum acaba ya? Başka birine karıştırmıyorum umarım. Unutmam. Peki. 10 Mayıs mı 9 mu? Söyleyeceğim 10 Mayıs. Ha, dedim Boğa burcu, biliyorum. Geçen yayında da konuştuk bunu. Şimdi Boğa burcunun en belirgin özelliği, bir defa çok enerjilere inanırlar. Enerjiyle yaşar. Aman, nazardan korkuyordur. Birilerinin duymasından korkuyordur. Bir de kendisiyle alakalı, güzel ya da çirkin, birilerinin konuşmasını istemez. Yani kendisinin aleyhinde ya da lehinde, dedikodu ya da olumlu bir şey asla istemez. Yorum yapılmasını istemez. Böyle bir enerjisi vardır. Bence de bundan kaynaklıdır. Saklayabilir ama sonra patlar, belli olur. Belki de ne bileyim, ilişkilerini kızdan dolayı da saklamış olabilir. Belki de kız söylemiştir, saklayalım ilişkimizi diye. Kız da söylemiş olabilir. Ama kız da Tabii kendidir yani, kendi edinmiştir. Ama kız da dikkatsiz yani. Selfie çektiği yeri ona göre seç sen de. Adamın evinden çekersen işte bak, çok ünlü birisi olduğu için bu. Millet biliyor evindeki eşyanın rengini, yani döşemenin rengini. Dolayısıyla onun sevgilisi olduğu ilişkileri. Özcan Deniz'in de evlenmeden önce küçük bir kızla ilişkisi vardı. 18-19 yaşında bir kızla. Böyle ortaya çıkmıştı. Bir kanepenin üzerinde, yanında da bir kedi, kız poz veriyor. O Özcan Deniz'in evindeki kanepe, kedi de Özcan Deniz'in kedisi. Takipçileri hepsi biliyor. Kızın Özcan Deniz'in evinde yaşadığı ortaya çıkmıştı, sevgilisi olduğu. Yani çok dikkat etmek lazım ya. Eğer yakalanmak iste, belki de kız bilerek yaptı. O da olabilir. He? Artık bizi açıkla artık ya. Kadınlar öyledir biliyorsun. Bıktım Bak biz. şimdi sadece burada çocuğu suçlamak da olmaz. Anladınız mı? Yani kız onu tembihledi. Çocuk niye yalan söylesin ki? Kız ona dedi ki duymasını istemediğim insanlar var. Duyurmak istemiyorum dedi. Çünkü bir erkeğin ilişkisini saklaması iyi bir şey değildir. Bunu unutmayın. Çünkü o işin ciddi olmadığını gösterir zaten. Bir insan ilişkisinden niye utansın ki? Yahut bir insan ilişkisini neden saklasın ki? Ya başka bir partneri olabilir. Bak, eski kafayla konuşuyorum. Ya başka bir partnerleri var. Duyulsun istemiyordur. 2-3 kişiyi bir arada idare ediyordur. Bundan dolayı bir erkek ilişkiyi saklar. Başka da aklıma gelen bir şey yok. Yani bence kızdan dolayı bu. Mert Yazıcıoğlu öyle yapıyor olabilir. Biraz çapkınlığı vardı o çocuğun. Bakın, çünkü bazı erkekler saklarlar. Eğer 2-3 tane partneri varsa
bu ilişkiyi diğerlerini kaybetmemek adına genç nesil saklayabilir. Ama sanmıyorum ya. Belki de kız onu tembihlemiş olabilir. Yine Belki de bakarım ben. Bakmadım bunlara, bir bakarım. bir bak onlara. Belki de kız artık bu işi gizli saklı kapaklı yaşamaktan bıktı. Ya böyle önemli bir Bilerek yaptı bu resmi sevilen de. bir Onun evinin şeyler bildiğini, öğrendiklerini ortaya izleyicinin çıktı. biliyordu. Bilerek yaptı. Kompliman. Komplo. Ortaya çıksın. Komplo. Ortaya çıksın istedi. O da olabilir. Kız bir oyun da yapmış olabilir. Ya kiminle aşk yaşayacaksın? Bu da çok önemli ya. Of. Ya Nereye şimdi baksak artık çok zor insanlara güvenmek. Ne aşkı? İnsan arkadaş bulamıyor. Kimseye güven olmuyor. Herkes Ukraynalı güvenilirsiz. Ukraynalı asker çok hatalı. Orası çölde penguen mi olur? Penguen kılığına çöle gider, çölde penguen kılığında dolaşırsan tabii Rus drone'u seni vurur. Doğru söylüyor ya. Doğru söylüyor. Çölde penguen Doğru. ne işi var ya? Hakikaten Doğru. doğru söylüyor. Çöl değil de bozkır orası. Ukrayna bozkır. Evet, doğru söylüyor. Bak Rus nereden bildi diyorduk bir de pengueni nasıl tanıdı. Evet. Peki Sadık. Aynen öyle. Aynen. Ha. Tarkan'ın bu akşam yine konseri var. 27 Ocak. Tarkan'ın yine konseri var bu akşam. Yine dolacak taşacak oralar. Yine yarın bu geceden itibaren binlerce, on binlerce Tarkan konseri Tarkan, videoları. ben Ya şimdi bildiğim bir haberi söyleyeceğim. evet, Tarkan, nasıl anlatsam, anormal yoğunmuş. Dün ben hatta Bülent Hanım'la telefonda konuşuyordum. Bir saniye kapat kapat, Tarkan beni arıyor dedi. Ben de şaşırdım. Ay dedim, neden aradı seni dedim. Daha önce biliyorsun Bülent söylemez, Hanım'a şey yapmıştı, o 2 tane şarkı yaptı. söylemez. Birisi, ay, neydi ya şarkının adı? Söylemez Unut. Tarkan neden aradığını Bülent Ersoy söylemez. O konularda ketumdur. Söyledi mi neden aradığını Tarkan'ın? Bülent Ersoy. Benim aklıma geldi, onun söylemesine gerek yok ki. Ben de yani işimin duayeniyim sonuç itibariyle. Tabii. Hemen hissettim ben. Öyle Şarkı için. Tabii canım, daha önce 2 tane şarkı verdi ona. Neydi diyorum şarkıların adı? bilmiyorum Kor'du. isimlerini Bir orada. tanesinin adı Kor. Birinin adı Sen Kor, bilirsin. Tarkan'ın ona verdiği. Sen Ha, bir bilirsin tane daha bakalım. vardı. Unuttum Evet. onu. Ama sonuç itibarıyla çok yoğunum dedi. Stüdyodaydım dedi. Konserim oradan oraya, buradan buraya, buradan buraya. İnanılmaz yoğunum Bülent Hanım demiş. Tamam. Demek ki aynı zamanda da stüdyoda şarkı yapıyor. Aynı Tabii. zamanda stüdyoda şarkı yapıyor. Bu kadar konuşmamızdan hiç değilse bu haberi aldım senden. Tarkan Tamam, yani aynı sonuç zamanda itibarıyla daha önce de Bülent Hanım'a 2 tane şarkı verdi. Ve o verdi. şarkı inanılmaz tuttu. Anormal tuttu. Vallahi inan, unuttum, bir tanesi giriş şarkısıydı hatta. Bütün konserlerinde Kıbrıs'ta Mıbrıs'ta onu şey yapıyordu. Neydi bilmiyorum. Kolay onu öğreniriz de çok acelesi yok. Bu arada Tamam. 3-4 Şubat'ta da biliyorsun konser koydu Tarkan. 2 gün Nerede? İstanbul'da yine ve biletler çıktı saat 11'de dün 12'de tükendi, kapandı gişe. 12'de bitti, internetten satıldı, bitti. Bir saatte 2 günlük bilet tükendi, bitti. Gidecek miydin, alacak mıydın, ister miydin? Tarkan'a ben öyle konserlerde gitmiyorum. Kıbrıs'a geldiği zaman Ha. kasino konserlerinde gidiyorum. Ön masada yer ayırtıyorsun kendine aslanlar gibi. Ama Gidiyor, ben sana bir gün telefon açacağım. evet, Tarkan'ın evindeyim diye. yaparsın sen. Yaparsın sen, röportaja git. Buna Röportaja git. şaşırma ama bak. Şimdi bak, kimle tanışmak istediysem tanıştım. Enerjimle ne istiyorsam yaptım, elde ettim. Bir tek o kaldı. Çok eski arkadaşım, söylemiştim size. Bir gün ona bir vesile gideceğim. Oradan da seni arayacağım. Canımsın. Tarkan beni çok eski tanır. Kendisiyle röportaj yapan ilk gazetecilerden biriyim. Tarkan'a sevgi selam buradan. Ve bu Bebek Oteli meselesi nedir ya? Bebek Oteli'nin sahibi olan bu şahıs Muzaffer Yıldırım otele gelen iş adamlarını hepsini kayda alıyormuş ya ve cep telefonundan Acaba izliyormuş. şantaj yoluyla para mı koparmaya çalışıyordu? Of Aklıma bu gelir benim. of, ünlüler de varmış. Ünlüler de olduğu söyleniyor bu kayda alınan kişiler arasında. Acaba kimler? Yani ne büyük sıkıntı ya. Düşünsene sen bir otele kalmaya gidiyorsun.
Sevgilinle gidebilirsin, karınla gidebilirsin ve sizin odadaki görüntüleriniz sürekli olarak kayda alınıyor ve bir adam da o anda otelin sahibi de cep telefonundan bütün görüntüleri o anda canlı canlı izliyor ya. Buna ne Evet. iğrençlik bu ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu adamı o otelde kalan kişilerin eline vermek lazım. Alın ne yaparsanız yapın diye. En ağır ceza o olur herhalde. Böyle bir şey var mı ya? Biliyorsun Bebek Oteli'nde uyuşturucu partileri falan Yapıldı biliyorum. Düzenlenmiş. Hatta dava baskınlar oldu. Bir sürü insanlar evet, gitti oraya. Ama nedir son durum bilemiyorum. otelde ve bu giden kişiler, otele gidip kalan kişiler arasında çok önemli iş adamları varmış. Biliyorsun Ali Koç da oradaydı geçen gün. Ali Koç Okan Burak'ı sallamıştı ya. Şimdi sıra sende filan diye böyle Galatasaray'ın teknik Biliyorum. direktörüne. Biliyorum. Ali Koç da orada. Ne işi var Bebek Oteli'nde Ali Koç'un? Yani oraya Bu giden Bebek Otel'in adı çıktı zaten. Adı evet, çıktı yani. bu dediğim 28 Aralık'ta yani Ali Koç'un Okan Buruk'la orada o şey yap daha yeni yani. Bilal abicim, Bebek Oteli hakkında zaten geçmişte de öyle şeyler vardı. Ben biliyorum. Zengin iş adamları orada odalara giderlerdi. Partnerlerini alıp, sevgililerini alıp. Bebek Otel'in adı zaten geçmişten de çok iyi değil yani. Değil. Şimdi Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Alınan Hı. ifadelerin ardından bu otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi. Bu konuda çalışanlara talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı savcılık tarafından alınan ifadelere yansıdı. Çalışanların otele gelen önemli isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ı da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyen programla iş insanlarının fotoğraf ve videolarının telefonuna kaydettiği belirlendi. Şuna bak Evet. ya. Eyvah 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 ya. Bu cep telefonunun şifresini savcılık istemiş Muzaffer Yıldırım'dan. Vermiş Evet. vermiş savcılığa. Şimdi şu anda bilirkişi telefonun içindeki bütün görüntüleri inceliyormuş bilirkişi. Kimler kimler diye yakında onları da yazar bu Sabah gazetesi. Kimlerin görüntüleri var filan. Yazıyorlar, her şeyi Doğru yazıyor. söylüyorsun. Özel hayat filan bırakmadılar. Her şeyi yazıyorlar. Yok. Olmaz ki ya. Evet. Kim kiminle gitmiş, ne yapmış, bunları yazmamak lazım. Şimdi senin çok sevdiğin konuya geldik. Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu Abi dizisinin ünlü senaristi Eylem Can Polat, ki bu kadının yazdığı e, zirve diziler var. Çok ünlü diziler var. E, Tamam. Şimdi bugün Twitter'da bir paylaşım yaptı. O paylaşımda Doğan şeyin adı, Kenan İmirzalıoğlu'nun dizideki karakter adı. Afra'da Çağla, Avukat Çağla. Hashtag Doğu yazdı, Çağ yazdı, bileşik ve kırmızı kalp koydu. Yani onları sevgili olarak yazdı. Evet. Doğan Çağla'yı sevgili olarak yazdı. Bu ne demek sence? Kenan İmirzalıoğlu'nu etiketledi, Afra Saraçoğlu'nu etiketledi. Yani bu ne demek sence? Senarist yani diyor ki zaten diziyi yazan o ekibiyle birlikte onun altında 3 tane daha senarist var. Diyor Tamam. ki Doğan'la Çağla aşk yaşayacaklar dizide diyor. Bunu bütün kamuoyuna açıklamış oldu bu paylaşımıyla. Doğu Çağ Tamam. ve Kırmızı Kalp. Yani Afra Saraçoğlu, e, e, Mert Ramazan Demir, Afram, Kırmızı Kalp ne demek? Afra ile Mert aşk yaşıyorlar demek. Doğu Çağ, Kırmızı Kalp. Yani dizide Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun karakteri aşk yaşayacaklar. Arada 23 yaş fark var. Yaşamasınlar, olmaz, çirkin olur filan falan. Babası, dedesi, millet isyan etti. Gelinen noktada senarist, bilhassa senarist Bilerek yaptı bunu. X'e girip baksınlar. Eylem Can Polat ismi, bilerek yaptı. Değil mi? Milleti Bilerek umursamıyor. yaptı bunu. Fanları Hayır, bilerek umursamıyorlar. yaptı bunu. Tepkilere karşı yaptı. Tepki gösterdi. Fanları umursamıyorlar. Fanların ne düşündüğü umurunda değil insanların. Fanlar istemiyor Afra'yı. Afra
28, 27, 28 yaşında, 22, 23 yaşında gösteriyor zaten. Ne işi var Evet. 60 yaşında gösteren bir adamla aşk yaşayacak? Öyle değil mi? Yani ne saçma, bunu neye istinaden söyledi bu, anlamadım. Yani bize güya kulağımıza kar suyu mu kaçırmaya çalışıyor ya da yeni bir aşk mı başlıyor sinyalini veriyor. Dizide değil de güya gerçekmiş gibi. Bak, fikir de çürütebilir. Yok, evli adam Kenan İmirzalıoğlu. Yapmaz bir senarist onu özel hayatında Hayır, ne yapmak istedi? Hayır canım. Mert'in fanlarına gıcıklık olsun diye de yapabilir bunu. Ha. Anlasana, ondan demiyorum. Mert'in Yok. fanlarına gıcıklık olsun diye. Ama bu ayıp olur ya. Böyle bir şeyde Mert'in Etik değil, fanlarıyla hiç hoş bir şey uğraşmasın. olmamış yani. Bir de buna gerek yok yani. Bunu açıklamasına hiç gerek yoktu bu diziyle ilgili, hiç. Onur Güvenatan bu dizinin yapımcısı. OGM Pictures. Acaba o mu Tamam, o yaptırıyor? şeye evlenme teklif etmiş, doğru mu? Hande Erçel'e. Öyle dedi açıkladı. Evet, evlenme Onur teklifi. Akay. Ay, İnşallah bu kız durulur da evlenir, yuvasını kurar. Hande Erçel mi evlensin diyorsun? Ben evlenmesini istiyorum. Çünkü o kız enerjilerini çok bozuyor. Yani böyle denerek, partner değiştirerek bir yere gelinilmez. Evlilik olmaz. Bu evlilik çok kutsal bir müessese. Yani bu evliliği biliyorum, istiyor aslında. Çok istiyor evlenmek. Ama ya Hakan Sabancı'dan sonra zaten de bilemiyorum. Eğer böyle bir teklif gerçekse bence hiç düşünmeden evlensin. Peki ama dün Instagram'da bir yorum okudum. Ya Hande Erçel'e Onur Güvenatan'ı yakıştırıyorsunuz. Adam ünlü bir yapımcı diye diyor. Hande Erçel'in de yakışıklı, daha genç, daha karizmatik bir erkekle beraber olmaya hakkı yok mu? Genç, güzel Valla kadın. daha önce de Hakan Sabancı'yla beraberdi zaten. Hakan çirkindi ya. Hakan yakışıklı bir adam değil Çirkin ya. misin yani? Sonuçta Hande parayı da biraz seviyordu yani Bilal abi. Seviyor parayı, evet. Parayla tatmin etti onu yani. Çoğu şeyde parayla doyurdu. Ben zannetmiyorum bu beyefendinin aynı paraları ona harcayacağına. Hakan Yok. çok pahalı hediyeler alıyormuş ona. Evet, bu beyefendi eli sıkıdır ama aşık olmuş. Çok aşık olmuş. Vallahi Allah mutlu etsin, ne diyeyim ki. Aşk mı para mı dediğimde çoğu insan para diyor. Ee, Ben de diyorum ki biraz kendilerini kaybetmiş ya da yaşam kalitelerini düşürmemek için yüksek seviyede tutmak için bunu söylüyorlar diyorum. Ama bence kişilik problemi bu. Manevi değerler kadar güzel şey var mı? Aşk gibi güzel bir şey. Parayı mı tercih edersin, Sen aşkı bilirsin. mı? Sen Eğer bilirsin. para dersen zaten bitmişsin anlamına gelir. Onları sen bilirsin. Ben aşkımı yıllar önce bulmuşum. Başka hiç ben öyle bir şey düşünmem yani. Yeni bir Tabii, tabii. Çok ne kadar güzel. Gurur duyuyorum sizin evliliğinizle. Çok gurur teşekkür duyuyorum. Keşke teşekkür bütün evlilikler de sizin evliliğiniz gibi olabilse. teşekkür ederim. Sağ ol hayatım. Bu arada Afra Saraçoğlu'nun babası Amerika'dan İstanbul'a tatile geldi kızının yanına. Babası Afra ve Lütfiye Hanım, Afra'nın annesi, yıllar önce babasından boşanan Lütfiye Hanım birlikte Arnavutköy'e gittiler. Balıkçı Surbalık'ta yemek yediler. Afra Saraçoğlu'nun kız arkadaşı Neslişah da o masadaydı, o yemekteydi. Zaten Afra Neslişah'tan ayrılmıyor. Korkuyorum gerdeğe girerken de Neslişah'ı yanına alacak Ah, tövbe evlendiği yarabbim. zaman. Çok Her yer, samimiler, evet, çok seviyorlar birbirlerini. evet her yerde. Yurt dışına gidiyor tatile Neslişah yanında. Her yerde yanında. Her yer. Dediğin gibi çok seviyorlar. Canım benim bir Turbalık da güzel bir yerdir, iyi bir mekandır yani. Surbalık Örfü'nün yeri. Sahibi Örfü Bey. İyi Biliyorum, dost. Örfü Bilgin. Evet evet iyi Benim arkadaşımdır. çok eski arkadaşımdır Örfü de. Arkadaşımla evli zaten, Eda'yla. Evet, evet, evet. İyi bir arkadaştır. İyi bir arkadaştır. Örfi'nin de çok güzel bir ailesi var. Çok mutlu bir ailesi var. Allah mutlu etsin. Ona da selam olsun. Çok iyi bir dosttur. Çok iyi bir insandır. Örfü çok eski arkadaşımdır. Çok eski. 30 küsur Örfi. yıllık. Senin O de, zaman senin böyle de tanınmazdı ama kaliteli, çok düzgün, çok insancıldır. Çok çok, severim Örfü'yü. senin de tanımadığın yok yani. Tanımadığın yok. Bir bakıyorum birisini söylüyorum. Çok iyi arkadaşını pat diye Ama Seda orada gören. Hanım'la samimi, şimdi çok kıskanıyorum. Kim? Seda Sayan gidiyormuş sürekli Örfü'nün Ha, oraya. Seda, evet Seda da onun iyi arkadaşı. Seda iyi arkadaşı. Peki canım benim çok teşekkür ederim yayınıma Ben katıldığın teşekkür için. ediyorum Renk Bilal abicim. kattın. Renk kattın. Cuma günü görüşmek üzere. Cuma günü. Güzel, biraz da yine hazırlanırım. Sen tabii yine önceden atarsın bana. Şöyle bir doğum haritalarına bakarım. Ne bileyim işte
doğum tarihlerine, neler bekliyor, kimleri konuşacağız, durum nedir? Tekrar gözden geçirin bu konuştuklarımızı. Onlarla ilgili tekrar da Cuma günü yayında konuşuruz. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hakkınızı helal edin. Öpüyorum. Instagram adresimi zaten Ümran yazdı az önce. İpek Astro, Astro ya da İpek Ünlü Koç. Eklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim Bilal abicim. Sağ olun. Canım ben teşekkür ederim. Ümran Keleş ve Caner Tuğcu'ya da, moderatörlerimize de çok teşekkürler. Onlara da çok Sevgiler. teşekkür ediyorum. Evet. Sevgiler dostlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden izleyen sevgili seyircilere bir kere daha teşekkürler. Görüşmek üzere yarın inşallah. Sağ olun. Hoşçakalın.